Merhabalar sevgili balık ve yükselen burcu balık, ay ve stellium balıklarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili balık burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Eylül ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili balık burcu. İlk kartımıza arkadaşlar, inanır mısınız, desteği karıştırırken dedim ki ilk kart araba kartı, yani içimden geldi. Yani tarotu o yüzden bu yüzden yani çok seviyorum. Tam bir enerji okuması olduğu için tabii ki doğru ve temiz niyetlerde yapılan rehberlikler, diğerleri çok farklı şeyler arkadaşlar. Çok yani tarotun yeri bendeki çok ayrı. Bendeki yeri çok ayrı. Şimdi sevgili balık burcu, haftanın daha böyle ilk yani ayağını basar basmaz konun, gündemin araba olabilir. Özellikle aracı olanlar, aracın tadilatı, araçta sıkıntılar, işte trafikle ilgili yaşanabilecek sıkıntılar, araç alma, araç değiştirme gibi konuların gündemine gelebilir. Bu sinyali direkt aldım çünkü daha kartları karıştırır karıştırmaz o mesaj bana geldi. Arabayla ilgili bazı harcamalar yapmak durumunda kalabilirsin sevgili balık burcu. Bunu ilk uyarı olarak verdim. Fakat şimdi kupa 8'lisiyle birlikte arkadaşlar, burada ayın ilk yarısı, özellikle ayın 8'ine kadar, zaten 4'ünde yüklenecek muhtemelen arkadaşlar bu video. Şimdi balık burcu yolculuklar ve seyahatlerden bahsediyor. Ayın 10'una kadar bazı yolculuklar, seyahatler gündemine gelebilir ve burada hani seni tatmin etmeyen bir yerden gitme isteği var. Tatmin etmeyen bir yerden gidiyorsun. Bazı balık burcu arkadaşlarımda şöyle bir durum var. Parayla ilgili sanki böyle bulunduğun yerde bir kuraklık var. Yani bir hareket eylemi var. Parayla ilgili, kariyerle ilgili bir ilerleme. Bakın bazılarınız için burada makam, mevki, yükselmesi, konum atlaması, hani para kazanç noktalarını ilgilendiren konularla ilgili bir yükselme var. Seyahat var, yolculuk var. Araba çıktığı içinde ve içime de doğduğu içinde arkadaşlar. Büyük bir kısım balık burcu arkadaşlarım, özellikle güneşi balık olanlar, araçla ilgili, aracı olanlar için trafikte yaşanabilecek ufak tefek aksaklar, araçta sıkıntılar, bunlara karşın bunlar birazcık maddi olarak seni birazcık sıkıştırabilir ay başında. Fakat sonrasında durum geçecektir. Özellikle ayın 6'sından ve 8'inden sonra bir şeyler tatlıya bağlanacaktır. Kartların tamamını açalım. Önce dikkat etmemiz gereken şeylere bakın. Bakın kılıç 8'lisi. Dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Sonra süreci anlatacağım sevgili balık burcu. Yani işte bu. Bulunduğun yerde tatminsizlik var. İçim içime sığmıyor, içim bunalıyor, daralıyor, elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum. Gitmek istiyorum, gidemiyorum. Gidersen gittiğin yer çok daha ferah olacak. Hani çok güzel bir söz vardı, yine hatırlayamadım o sözü. Tedbirli mekanda ferahlık vardı galiba. Yanlış kullanmış olabilirim cümleyi. Sanki böyle bulunduğun yerde bir şeydi, böyle bir şeylerin artık suyu çıkmış yani. Suyu çıkmış. Elim kolum bağlı, hareket edemiyorum, gidemiyorum. Para konuları, böyle tam olarak özgür olamadığım ve kontrol edemediğim durumlar var diyor. Fakat burada arkadaşlar daha çok zihinsel olarak bir saldırı. Yani zihinsel olarak kendini kilitlediğin bir durum var diyor. Geçmişin sende bıraktığı izler, ağır yükler, o şu anda sende gerçekten ciddi bir baskı oluşturuyor gibi bir tutukluluk durumları var açıkçası. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İşte bu gitmek istediğin noktalar neyse, burayla gitmek için ayın 8'inden sonra. Fakat ben yine 10'undan sonra diyeceğim. Daha çok 8'inden sonra bir ışık doğacak. Bir ışık doğacak. Tamam. Şimdi bu saatten sonra artık kartların tamamını karıştıracağım ve bu şekilde yorum yapacağım arkadaşlar. Kupa üçlüsü. Tamam. Destek var arkadaşlar size. Değnek konusu kılıç 8'lisi. Şimdi şurayı anlamaya çalışıyorum da. Ailede bazı sıkıntılar ve sorumluluklar var. Maddi manevi kupa kralı. Şöyle bir karıştıralım bakalım başka ne gelecek diyelim. Kartların tamamını alalım. Bu şekilde mesajlarımızı aradan alacağım. Tam böyle istediğim gibi karışmadı çünkü. Son 2 kart daha alacağım arkadaşlar. Tam olarak otursun. Destenin altında da kılıç olmusu gelmiş. Aziz. Büyücü. Tamam.
Heh, tamam. Tamam. Burası çok güzel. Şimdi sevgili balık burcu, ayın 8'ine kadar ve 12'sine kadar olan süreç gerçekten elini kolunu bağlayan durumlar söz konusu. Dediğim gibi araçla ilgili konular, trafikte dikkat edin. Bunları söyledik arkadaşlar. Bir diğer etki ise kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Ayın böyle ilk yarısı daha çok 8'ine ve 10'una kadar, ama burada şimdi Aslan Adam'la birlikte 12'sine verdi arkadaşlar. 12'sine kadar böyle birazcık halsiz, yorgun, bitkin hissedebilirsin. Dinlenmeye ihtiyacın olduğunu söylüyor aynı zamanda ve gerçekten seni baskılayan durumlar var. Özellikle ailevi konularla ilgili. Ailede halledilmesi gereken konular, parasal konular, ailede bir sıkışmışlık, işte oturduğunuz yer size dar geliyor olabilir, parayla ilgili konular gündeminde, ailede işte şifalanması gereken kişiler, olaylar, durumlar var. 12'sine kadar böyle birazcık bir şeyler ağır, aksak ilerliyor gibi olacak. Fakat 12'sinden sonra sağlık olsun, kariyer olsun, buralarla ilgili bir hareketlilik süreci gelecek. Yani burada senin yıl çok şükür. Şimdi yıldız kartıyla birlikte buraya şifa aktı, ama dikkatimi çeken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bakın, aile sorumlulukları, başka sorunlar, çevre faktörleri, o bu şu derken balıkların aslında önü çok açık. Balıkların burada değiştirmesi gereken bir şey var. Ya bulunduğunuz yerden taşımanız gerekiyor, ya ofis değiştireceksiniz, ya yöntem değiştireceksiniz, ya iş değiştireceksiniz, ya da iş yapış şeklinizi değiştireceksiniz. Bunu değiştirdiğinizde bereket size gelecek. Fakat şu an sıkışık dediğim bir durum var. 12'sinden sonra bu durum düzelecek ve buraya şifa gelecek. Özellikle hanımefendilerden, dişil faktörlerden, dişil enerjilerden gelecek olan destekler var. Terazi burcu, kova burcu, balık, akrep, boğa, başak burcu arkadaşlar. Yay burcu, aynı şekilde aslan burcu, yengeç burcu, bu dişil enerjilerden sana gelecek olan destekler var. Annen, eşin, ablan, iş yaptığın kişi, eğitim aldığın kişi, neyse, dişil enerjilerden sana bir destek gelecek. Ayın 10'una ve 12'sine kadar sevgili balık burcu, daha çok 12'sine kadar aldım. Böyle biraz yorgun, halsiz, bitkin hissedebilirsin. Kendini birazcık depresif hissedebilirsin. Psikolojik olarak kendini kötü hissedebilirsin. Bazıları için arkadaşlar iç organlar, böbreklerle ilgili sıkıntılar olabilir. Fakat bunlar geçici. Yani 12'sinden sonra burayla ilgili bir şifa gelecek. Eğer uzman bir doktor arıyorsan gerçekten işinin ehli. Yani günümüzde biliyorsunuz sahte diplomalar, sahte meslekler falan filan, yani her meslek grubunun sahtesi var arkadaşlar, biliyorsunuz. Neyse, burada gerçekten hani işte çok iyi bir doktora ihtiyacım var. Karşına iyi bir doktor çıkacak diyor. Yani burası sistem tarafından desteklisin. Çok iyi bir mali müşavire ihtiyacım var. Çok iyi bir muhasebeciye ihtiyacım var. Çok iyi bir anneye, çok iyi bir eşe, çok iyi bir ablaya, çok iyi bir partnere ihtiyacım var. Hani bu konularla ilgili kesinlikle sana bir destek gelecek. Fakat ayın 12'sine kadar, özellikle 8'ine kadar çok baskın parayla ilgili sıkışıklık, ailede yaşanabilecek sıkışıklık, ailede sıkıntılar, parayla ilgili konular, miraslı konular, ailede halledilmesi gereken konularla birazcık fazla uğraşacaksın gibi. Aynı zamanda geçmişte tamamlanmış eksik konuların özellikle ayın 8'ine ve 10'una kadar tekrar senin önüne çıkacak gibi. Yani bu böyle hani araçla ilgili arızalı durumlar olabilir dedik ya, onun dışında başka arızalı durumlar da olabilir. Şimdi bununla birlikte 8'inden ve 12'sinden sonraki süreç, özellikle 17'sinden sonraki süreç, ki her ne kadar bu sıkışıklığı yaşıyor olsan da burada destek alacağın dişil faktörler var. Aynı zamanda ayın genelinde bir de şunu unutmayalım. Dişil tarafını beslemen gerekiyor. Annelik içgüdün çok artabilir. Beyefendi arkadaşlarım için ise babalık tarafın, babaç tarafın çok artabilir. Merhametli olmak, yardımlaşmak, ki her zaman söylüyorum, ben hayvanlar ve çocuklar konusunda çok hassasım. Gerçekten çok yardımsever biriyimdir. Kimseyi kırmak istemem, ama bir noktadan sonra kendime çok haksızlık yaptığım zamanlar oldu. Ama ya zaten yardımın da kime nasıl yaptığın da çok önemli. Bazen yardım yaparsın, seni alır tepeye çıkartır. Bazen yardım yaparsın, kendinden veriyorsundur. O gün yapman gereken önemli bir işi hallediyorsundur. Karşındaki kişinin tam bir ihtiyacı yoktur. Belki de yalancının tekidir. Ona yaptığın yardım sana kötü olarak gelebilir mesela. Her şey çok hassas, ama bana göre en masumu arkadaşlar hayvanlar. Sokak hayvanları ve çocuklar. Kimsesiz çocuklar arkadaşlar. Bunlara elinden geldiğince yardım etmeyi ihmal etme. Onlar melek yani. O yüzden onlar fix onlar bizim temel yardım etmemiz gereken, elimizi uzatmamız gereken şeyler. Yine burada boğazım düğümlendi.
Böyle bir durum var. 12'sine kadar birazcık sıkışık fakat onun dışında ek kazançlar elde edeceksin diyor. Hobilerin, hareket halinde yaptığın işler, sanatsal konular, kendini göstermek, sosyal medya ile ilgili işler, sesle ilgili, ses sanatçısı, şifacılıkla ilgili aynı şekilde, sanatın herhangi bir dalıyla ilgili arkadaşlar, yatırımlarınla ilgili oldukça destekleyici süreçler olacak ve burada bazı böyle yoğun görüşmeler içerisinde olabilirsin. Seyahatler, yolculuklar, toplantılar, işte böyle iş toplantıları olabilir aynı zamanda. Ufak tefek aksaklıklar ve olumsuzluklar var. Bunlar daha çok böyle sözel olarak arkadaşlar. Hani böyle bir şey yapmak istediğinde yapamazsın gibi. Bir şey yapmak istersin, tak o an başka bir şey halletmen gerekiyor gibi. Tam bu noktada kartların mesajı ne biliyor musun? Gerçekten kalbinin rehberliğini dinle. Gerçekten önceliğin ne? Seni rahatlatabilecek şey ne? Rahatlatacak derken hani keyif yap anlamında değil. 10 dönüm bostan yan gel yat Osman diye bir şey vardı. Ben bu şeyleri hiç hatırlayamıyorum. Değil yani bu anlamda değil sevgili Balık burcu. Hangi işi yaparsan, hangisine öncelik verirsen, o tarafa aktığında yani ruhun kalbin nerede rahat ettiğinde o eylemi gerçekleştirirsen zaten orada bir sistem seni destekleyecek. Bereket oradan gelecek diyor. Çünkü burada hani 12'sine kadar motivasyon düşük, enerji düşük, bir inişli, bir çıkışlı açıkçası. Etrafında toksit ilişkiler, toksit kişiler, toksit durumlar var. Senin enerjin burada ne kadar parlak olursa olsun Balık burcu gerçekten böyle hani negatif diyelim kötü yani kötüdür arkadaşlar. Onu değiştiremeyiz. Her zaman söylüyorum ya hata yapmak başka bir şey. Hepimiz hata yapabiliriz. Has kötü olmak başka bir şey. İşte onların yaydığı pis koku, pis enerji seni birazcık böyle enerjini aşağıya çekebilir. Ama burada diyor ki sen yapman gerekene odaklan. Bu konuda zaten rahatlıyor olacaksın. Belki de bu ay vermen gereken sınav budur. Kalbin, ruhun seni nereye götürüyor? Kalp yalan söylemez. Kalp öyle sadece tik tak tik tak 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 gibi bir durum değil arkadaşlar. Kalbin asla yalan söylemez diyor sevgili Balık burcu. Çünkü burası sana gerçekten güzel bereket kapıları açacak ve hatta ayın 10'una kadar ani bitişler, ani sonlanmalar, ani farkındalıklar olacak. Ama o kadar desteklisin ki ve o kadar hırslısın ki bak artık burada bir şeylerin üzerine çıkıyorsun. Yani bitmesi gereken ne varsa bunlar bitecek ve olayların üstesinden gerçekten geleceksin. Aziz varsa, bir açılımda aziz varsa demek ki orada o dönem yaşanması gereken bir sınav var demektir. Şimdi Aziz 5 serisi, Tarot'un 5 serisi çok ağırdır arkadaşlar. Gerçekten çok ağırdır. Akarsın, kokarsın, yalnız kalırsın. Dibinin dibini de sıyırırsın. Sıyıracak bir şey de kalmaz orada. Ama oradan çıktığında öyle büyük bir olgunlukla çıkarsın ki ve 6'ya geçtiğinde bereket yağar, aşk yağar, kimse seni görmezden geliyordur ama artık görmeye başlar, parlarsın ne olursan olsun, ne olursa olsun. Burada 5-6 aynı anda. Hani o tam böyle bir geçiş evresi gibi. Evet sınavdasın, vermen gereken sınav bu. Kalbinin rehberliğini dinle, ruhunun rehberliğini dinle. Onundan 12'sinden sonra zaten çok rahatsın. 17'sinden sonra daha da çok rahatsın diyor Balık burcu. 12'sinden sonra bu daha da bir hafifleyecek. 17'sinden sonra daha da bir çıkacak diyor. Şimdi o sürpriz gelişmeler, sürpriz teklifler söz konusu olacak hayatında. Uzun süredir çözemediğin problemler, sıkıntılar varsa artık bunları çözmeye başlayacaksın diyor. Yani içinde bulunduğun sıkıntılı durumu çok daha böyle eğlenceli bir hale getir gibi yani. Hani bir tane bakın bunlarla ilgili çok fazla örnek var. Şu an yine en basiti aklıma geldi. Şimdi işte mesela bir korku filminin altına eğlenceli müzik koyduğun zaman ne oluyor? Korkmuyorsun. Ya da işte bir komedi filminin ya da çizgi filmin altına gerilim müziği koyduğun zaman ne oluyor? Gülmen gereken, masum gibi gördüğün bir şey sana çok böyle tehlikeli bir şeymiş gibi geliyor. Orada çok böyle enteresan subliminal mesajlar varmış gibi geliyor ki pek çoğunda var zaten, o ayrı konu da. Böyle bir durumdan bahsetti. Burada olayların üstesinden öyle bir geleceksin ki sadece sözel olarak birileri seni böyle aşağıya çekmek isteyebilir. Yapamazsın, edemezsin gibi. Toksit ilişki, yani kıskançlık var ya. Lafı böyle dolandıra böyle bir şey yapayım dedim ama kıskançlık var ama aynı zamanda hızlı değişimler var. Kesinlikle desteklisin. Sisteme güven, Rabbine güven, akışta kal sevgili Balık burcu. Bir yerde hani şunu söyleyebilirsin. Bakın burada o kadar tatlı ve temiz enerjiler var ki, o kadar minnoş ki. Şunu söyleyebilirsin. Ben bu kadar minnoşken, ben bu kadar iyiyken niye bu aksaklıkları yaşıyorum diyorsan demek ki orada korunman gereken bir şey vardır.
Ya ondandır, ya ondandır, ya ötedir, ya beridir arkadaşlar. Bunu unutma çünkü burada kesinlikle desteklisin. Şimdi burada senin bir başlangıcın var. Bu başlangıç sana kesinlikle bereket getirecek. 12'sinden sonra zaten teklifler geliyor, enerjin yükseliyor, potansiyelin yükseliyor, ne kadar verimli olduğunu görüyorsun. Kutlamalar, etkinlikler, davetler, organizasyonlar. Bazılarınız dediğim gibi araç alma konuları gündeminize gelebilir, ev alma konuları gündeminize gelebilir ve bu ev alma konuları önümüzdeki Kova burcu ayına kadar 3 aylık süre içerisinde de olacak diyor. Çünkü burada artık bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Onun dışında bereketlisin. Sıkıntı gibi olarak saydığım şeyler, yani yaratıcı tarafın çok yüksek olacak. Düşündüğün şeyleri kesinlikle çekebilirsin. Tezahür tarafın yüksek olacak. Hislerin oldukça yüksek olacak. Fakat duygularınla mantığını çok iyi dengelemen gerekiyor. Yalnız olanlar için arkadaşlar 2 hatta 3 kişi arasında kalabilirsiniz ve böyle 2-3 kişiden de gelecek olan teklifler var. Hani aşk ile ilgili ayrı bir açılım çekeceğim ama yalnız olanlar için söylüyorum burayı. İlişkisi olanlar için zaten ilişkiniz güzel gidecektir. Düzgün bir ilişki ise onunla ilgili sıkıntı yok. Bereketin çok yüksek, doğurganlığın, üretkenliğin çok yüksek olacak, yaratıcı tarafın çok yüksek olacak. Zaten Eylül ayında bu alanlara yöneldiğinde nasip de sana gelecek, bereket de sana gelecek, şifa da sana akacak diyor. Sadece kıskançlıklara dikkat et. Kıskançlıklara, dış etkenlerden kaynaklı ilişkine, ailene, işine, sana, hanene zarar vermek isteyenler. Ama bunlar ne? Hava etkisi, hava cıva. Hava cıva. Hiç cızbız yani. Hiç böyle seni etkilemesin. Etkilemeyecek de. O kendi gücünü fark edebileceğin bir süreç olacak ki onun da üzerine çıkacaksın. İnsanları etkileyebilirsin yaptıklarınla, işinle, konuştuklarınla, söylediklerinle. Bereketin korunacak diyor. Senin bereketin korunuyor. İşte bir yere ödeme yapman gerekiyordur. Ah nasıl yapacağım dersin, pat gelir o yardım. Hani bununla ilgili korku çalıştırma diyor sevgili Balık burcu. Şimdi arkadaşlar bir de Rumi'den bakalım. Rumi'den gelecek olan enerjiler nelerdir diyelim. Şöyle. Sevgili Balık burcu arkadaşım için Eylül ayında akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. Ve büyücü. Bakın burada zaten en son büyücü kartıyla kapatmıştık arkadaşlar. Şimdi bu o kadar tatlı bir şey ki hani bir taraftan sıkışıklık var, seni baskılandıran bir şeyler var ya, bilgi gelecek diyor. Bilgi. Bilgi gelecek diyor. Hani bir şey yapmak istiyorsun, bir şifre, bir mesaj, bir haber. İşaret almak istiyorsun. O sana gelecek diyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar büyücü kartı bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür diyor. Akışta zaten o bilgiler sana akacak. Bir şeyler zaten sende kodlu. Eylül ayında kesinlikle çok bereketlisin, çok şanslısın ama böyle bir taraftan değersiz miyim acaba, olmayacak mı acaba, bu konular değişmeyecek mi acaba diyorsun ya, onun üzerinde bir enerjin var senin diyor. Sen zaten onun üzerindesin, bunu zaten biliyorsun. Neyi neyden yaşadığını biliyorsun. Nasıl bir öğretim içerisinde olduğunu biliyorsun ve bilgi de gelecek. Çıkış yolu da gelecek. Bir şey yapacaksın, bir şey yapmak istiyorsun. Hani bir formül arıyorsun. Tak o bilgi sana gelecek. Bir konuyla ilgili zorlandın, sıkıştın, oradan çıkmak istiyorsun. Tak bir alternatif yolu gelecek diyor. Bunu yaparsam buradan kurtulurum gibi. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim. Kılıçların ası. Pasından arın. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol diyor. Bakın tüm bu söylediğimiz şeyin cevabı arkadaşlar. Parlatılmış kılıç gibi ol diyor. Sen zaten hepsinden çok daha keskinsin. Zaten hepsinden çok daha parlaksın. Zaten sende bir şeyler var Balık burcu. Ben niyetimi her zaman kimler için aldığımı söylüyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Kalbi, gönlü, ruhu temiz olan bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Bu da onu söylüyor yani. Zaten senin özün belli. Senin mayan zaten belli. Her şey bir öğretidir. Bunu söylüyor. Hani zaten onun dışında bir şey yok ama o kadar böyle bereketli ki sadece ayın 12'sine kadar ağır giden bir şeyler var. Diğer uyarıları yaptım. Yeni insanlarla tanışmak var. Mesela yeni eğitimlere başlayabilirsin. Üretkenlik, doğurganlık. Sen verdikçe evrenin sana akıtması, doyumu ulaşmak. Bazılarınız belki tanınacaksınız, popüler olacaksın, çok sevileceksin. Sosyal medyadan bir şey başlattın. Geçtiğimiz 7 ay öncesinde bir türlü ilerlemedi. Bu ay ilerleyebilir diyor. Uzun süredir yaptığım bir şey ilerlemedi. Bu ay ilerleyebilir diyor. Kendini göstermek, yeteneklerini göstermek. Almak, vermek, almak, vermek, bilgiyi almak, vermek, paylaşmak, kendindeki o değeri, o yeteneği paylaşmak diyor. Yani sizdeki akış çok keyifli arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Ve hüküm.
Sevgiyle ölüler yaşatılır diyor sevgili Balık burcu. Destenin altına ne gelmiş? Bakın arkadaşlar, destenin altında çıkan şeye bakın. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi tarotta burç yorumları yapıyorum. Doğrudan enerji okuması. Şimdi şu sözü saatlerce konuşabilirim arkadaşlar, teknik olarak da. Nerede yaşarsan yaşa. İster çok böyle tehlikeli bir mahallede yaşa. İstersen çok elit bir semtte yaşa. İstersen çok üst makamlarda ol, tanınmış ol, ünlü ol. İstersen çok başka, hayatın başka, ya meslek o bu şu değil de konu. Şimdi bu şöyle bir şey. Yaşayacağın bir şey varsa zaten yaşarsın. Eğer sistem sana o korkuyu yaşatmak istiyorsa, sen nerede olursan ol, istediğin kadar zengin ol, istediğin kadar bilmem ne ol, onu zaten yaşarsın diyor. O senin sınavındır. Her şey bir sınav, her şey bir öğreti. Yani bir şey yapmak istersin ama alanım dar dersin. Alanı geniş bir yere gidersin. Yapamayacaksan orada da yapamazsın gibi. Hani oyun kurucu ol diyor biraz da. O alanı istersen değiştirebilirsin sevgili Balık burcu. Bu yolda ruhlar korku ile denenir diyor. Bakın bir geçiş evresi, yani tam bir tekamül arkadaşlar. Burada işte bunlarla ilgili kodlar çalıştırabilirsin, çalışmalar yapabilirsin, korkmuyorum diyebilirsin. Bana hiçbir şey olmaz diyebilirsin. O cesaretini yeniden. Bakın ne demişti burada? Paslarından arın, parlatılmış kılıç gibi ol. O kadar tatlı mesajlar verdi ki o gücünü hatırla. Gücünü hatırla diyor sevgili Balık burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Dua ederken de, bir şey isterken de hepimiz için isteyelim arkadaşlar. Sadece kendimiz için değil. Hepimiz için isteyelim. Zaten balıkların o minnoşluğu, ben sizi biliyorum arkadaşlar. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.